Arkadaşlar selam. Bugün sizlere yazlık bir elbise çalışması yapacağım. Kolsuz olacak arkadaşlar. Hafif çan, kumaşın altı sulu. Şöyle bir göstereyim. Yazlık efil bir elbise olacak. Kolsuz çalışacağız. Büyük beden çalışacağız. Ama kola volant takacağız arkadaşlar. Ben yine tane tane anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Başlayalım. Büyük beden çalışacağım. Arkadaşlar kumaşımızın ortasında şöyle güzel bir desenimiz var. O deseni tam göğüs altıyla basen başlangıcına getirmeye çalışacağım. Elbise boyumuz 118 santim arkadaşlar. Ben ölçüleri söyleyeyim öncesinde. 118 santim elbise boyumuz. 106 göğüs çevremiz var net olarak. 106 yani biz buna 53'ten çalışacağız. 53 artı 4 koyup çalışacağız. 125 santim basen çevremiz var arkadaşlar. Yani bildiğimiz büyük beden ama hani gene orantısız bir beden. Yani basenle bel arası orantısız. Basen daha geniş, bel daha zayıf. Basenle göğüs arası orantısız arkadaşlar. Ben ölçüleri söylüyorum gene. Basen toplamı 123 santim, 125 santim arkadaşlar. Göğüs çevresi ise 106 santim. Ben hemen başlıyorum. 118 boyumuz var. Direkt suyu kullanacağım. 120 olarak işaretliyorum. Sadece kenarını kesip atacağım arkadaşlar. Geniş bir sıfır yaka çalışacağım. 9,5 santim veriyorum arkadaşlar. Aşağıya doğru da 9 santim verdim. Hemen omuz meyilimi veriyorum. 3,5 santim gibi bir meyilim var arkadaşlar. Sıfır yaka kolsuz çalışacağım. Herhangi bir pens, kol falan çalışmayacağım arkadaşlar. Rahat bir elbise olacak. Hemen beden düşüklüğümü düşüyorum. 29 santim. Arkadaşlar beden düşüklüğü kol oyuntusuyla alakalı bir şey değil. Onu tekrar anlatıyorum. Beden boy ölçümüzü alırken tam bedeni aldığımız göğüs ortasına kadar olan düşüklük. Burada da o ölçümüzü buluyoruz arkadaşlar. O yüzden beden düşüklüğü diyorum ben. Ufak bedenlerde 25'ten başlar 26'ya 27'ye kadar beden büyüdükçe arkadaşlar beden düşüklüğü düşer. 29 santim verdim. Hemen basen düşüklüğümde 70 santim arkadaşlar. Onu çizdim. Bel düşüklüğünü bulmuyorum. Çünkü dediğim gibi salaş bir elbise olacak. Bel ölçüsüne gerek yok. Koluna 15 santimlik, 16 santimlik bir volan çalışacağım. Evet, basenimize bakıyorum. 125 dedim arkadaşlar. Yani 62, 124 desek, 120, 60, 61, 62 evet. 62,5'tan çalışacağım. Hemen 62,5'un yarısı arkadaşlar. 62'nin yarısı 31,5 yapıyorum. 63'ü düzüyorum. 31,5'tan çalışıyorum. 2 santimde dikiş payı çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi göğüs çevrem 106 santimdi. Yarısı 53 santim. Ben 57 üzeri çalışacağım arkadaşlar. 57'ye bakıyorum hemen. 28,5 yapıyor. 28,5 ve 2 santim dikiş payı çalışıyorum arkadaşlar. Hemen eğri rigayla çizgi aralarımı birleştiriyorum. Dediğim gibi hafif çan olacağı için geri kalanı düz cetvelle çiziyorum. Hemen basenle alt çanlık arasında çıkan farkı söyleyeyim. 33'e 41 arkadaşlar. Yani ortalama dediğim gibi etek ve çan etek arasında basenle çan etek arasında bir 7 santim bir şey oynuyor. Omuzuma bakıyorum arkadaşlar. 10 santim omuzum var. 1 santim dikiş payını düşüyorum direkt.
pervaz takım payını. 10 omuz 1 santimde yine volan için düşüyorum. Kolsuz çalışacağız dedik. Büyük bedenlerde arkadaşlar, bu tarz büyük bedende 24 santimi geçmemesi lazım kolsuz olarak. Evet, 24 olarak ayarladım. Evet. Dikkat ederseniz beden çizgimin hemen hemen 10 santim 11 santim üstüne çıktı. Tam 11 santim arkadaşlar. Çünkü kolsuz çalışacağım. Kola volan takacağım. Sonra birleştirmeyi yapıyorum arkadaşlar. Hemen ön bedenimi kesiyorum. Seri 0 yaka çalıştık. Kapalı çalışmadık arkadaşlar. Alt kenarını kesiyorum sadece. Hafif sarkma yaparsa 1 santim daha alacağım onu arkadaşlar. Şimdi kumaşımı ters çevireceğim. Yüzünden çalışmak zorunda kalacağım çünkü ancak kurtaracağım arkadaşlar. Yine deseni aynı yere denk getiriyorum. Ön arka aynı desen çıksın diye. Evet. Desenimizi tam üst üste getirdim arkadaşlar. Bu sefer kumaşın yüzünden çalışıyorum. Kumaşın düz ipini de aldık, düzelttik. Hemen ön bedeni yerleştiriyorum arkadaşlar. Desenlerimiz üst üste geldi. Düzeltmelerimi yaptım. Hemen arka omuz yüksekliğimi veriyorum arkadaşlar 3 santim olarak. Ön yakayı açtığım kadar arkadaşlar 10 santim, 10,5 santim aynı şekilde arka yakayı da ölçüyorum. Ve ön omuzun bittiği yerden arkadaşlar kendime doğru düz bir çizgi çekiyorum. Düz bir çizgi. Ve arka oyuntumu veriyorum. Hemen omuzun dikiş payıyla beraber verdiğim nete bakıyorum. 12 santim arkadaşlar. Aynı 12 santimi burada da kullanıyorum. Roba ölçüme bakıyorum. 43 santim roba var. Robayı da arkadaşlar arka yaka takım yerimizin ya da pervaz takım yerimizin arka ortasından 13 santim aşağıyı baz alalım. 13 santim. Kol takıma doğru ölçelim. 43 robamız var. 21,5 santim. 1 santim de dikiş payı arkadaşlar. Sonra hemen direkt kesimini yapıyorum arkadaşlar. Buraya kadar kestim. Ön bedenimi indiriyorum ve şu uca paralel olarak arkadaşlar bakın şu uca paralel olarak iniyorum. Ön desenle arka desen aynı yere denk geldi arkadaşlar. Yine suyunu kesiyoruz. Alttaki biraz. Arkadaşlar şimdi
ön bedenle arka beden birbirini tutmadığı ya da ön beden ufak, arka beden büyük olduğu çok yorumlar geliyor. Arkadaşlar bu olay roba ölçüsüyle bağlıdır. Atalım bu arkadaşımızın robası 38 olsaydı 38'i şuradan alıp 1 santim verip şu kadarını kesecektim. Ne olacaktı bu sefer? Ön beden büyük olacaktı. Yani biz roba ölçüsü aldığımız için arkadaşlar roba değişir. Yani bir kural yoktur ki önle arka birbirini karşılayacak. Omuzlar karşılasın, yaka oyuntuları karşılasın, bitti. Gerisi bu. Yani kol oyuntusu, arka roba kişiye göre değişir. Biz kalıba göre çalışmıyoruz, pratik çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir volan çalışması yapacağım. Volanı da direkt ön bedene göre kesiyorum arkadaşlar. 24-25 santim demiştim. Evet. Çünkü omuzun 3 santimi dikiş payı olarak düşündüğünüz zaman ön kol oyuntusu net kalıyor arkadaşlar. Şimdi bu deseni kullanmayacağım. Santim kol oyuntu volan çalışacağım arkadaşlar. Düz tarafından çalışacağım hemen. Hemen direkt kumaşımın kenarına atıyorum. 16 santimi işaretliyorum. Buradan da 16 santim işaretliyorum. Buradan da aynı şekilde kurtardığı yerleri işaretliyorum arkadaşlar. Kol 25 delik, toplamı 50 santim ve 50 santim olarak arkadaşlar çember içine böyle daire yapıyorum. Tam 50 santim. Ve çizgilerim dışarıda kaldı. Yani rahatlıkla kurtaracak kolum. Ve şu çemberi etrafına çiziyorum arkadaşlar. Bakın. Güzel bir daire çıktı. Ve bu dairenin komple etrafını 16 santim olarak dönüyorum. Önce eşit kesiyorum arkadaşlar. Sonra koltuk altına gelecek tarafı yine sizinle beraber keseceğim. Çok güzel bir volan çıkacak. Kumaş hatta dökük olmadığı halde efil bir kumaş da dökük değil ama volanı çok güzel çıkartacağız. Düzümü kesiyorum. Koltuk altına gelecek yeri arkadaşlar çok bırakmıyorum, boşaltıyorum. Evet. Volanımız da hazır arkadaşlar. Şöyle bir kol çıkacak. Kol volanını görün. Koltuk altına payı az verdiğim yer gelecek. Omuz ortasına şu volan gelecek arkadaşlar. Omuzda duruşu şu olacak. Şöyle göstereyim. Volanın içinden çıkan olay bu arkadaşlar. Daire içine alıyorsunuz. Aldığınız daire takacağınız kol bölgesi ya da etek bölgesi kaçsa onun toplamı oluyor arkadaşlar.
şöyle tam ortasında. Çok rahat, efil efil, sıfır yaka arkadaşlar. Volanlı bir kol düşünün. Evet, şöyle volanlı bir kol. Bu da arka bedenimiz. Bu da volanımız. Evet arkadaşlar, bugünkü kesimde bu kadar. Bir dahakine görüşmek üzere.